Kendinizi yeşillikler içinde binlerce yıl öncesinden kalmış kadim taşların arasında gezerken hayal edin. Baharın serin havasında canlanan doğayla sizin de duygularınızın canlandığını ve bu mistik atmosfere kapılıp gittiğinizi. İçkarya bölgesinde Strabo'nun işarete değer bulduğu 3 kentten birisindeyiz. Çin'in Karakuz ve Kırbelen tepeleri eteklerinde kurulu kadim bir kent. Bu videomuzda Alabanda kentine bir yolculuk yapacağız. Sizleri tarihi bilgilerle sıkmadan bu güzel antik kenti gezdirmek niyetindeyiz. Daha kente yaklaşınca taşların koyunlarla iç içe geçtiğini gördük ve aklımıza o meşhur dizeler geldi. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Bunlar mezar taşı değildi ama gerçekten de taşların uzaktan koyuna ne kadar benzediğini gördük. Bu taşlar arasında gezinirken baharın renkleri kendisini göstermeye başlamıştı. Bu güzellikleri fark etmemeniz mümkün değil. Kente doğru biraz yürüyünce bir hipoje yani yeraltı mezar odasıyla karşılaştık. Bu mezar odası kentin ilk kazı dönemi olan 1904 ve 1905 yıllarında Halil Ethem Bey tarafından keşfedilmiş. Güzel, çok güzel. Bu çeşmenin suyu çok güzel olsa da içmesi biraz zahmetliydi. Çünkü borusu düşmüş. Surlar Alabanda'nın kuzeyini kapatacak şekilde yaklaşık 4 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Kent yerleşmeye çok açık olduğundan, yani Alabanda'dan sonra üzerinde pek çok köy ve yerleşim kurulduğundan bu surlardan pek az ayakta kalabilmiş. Çünkü surlar başka yapılar için taş kaynağı olarak kullanılmış. Kentin diğer yapılarında da aynı durum söz konusu. Surları yakından inceleyince özenle örülmüş karya duvarlarını göremiyoruz. Bunun yerine işçilikte ucuza kaçan Bizans'ın surları yükseliyor. Karya yapı elemanlarından devşirilme surlar. Benim aradığım karya duvarları bambaşka oluyor. Daha büyük kayalardan kesilme, harç kullanılmadan örülen muntazam duvarlardan söz ediyorum. Gördüğünüz gibi duvarlar veya bunun gibi de. Alabanda'nın üzerinde kurulmuş olan Araphisar köyünün evlerinde ve bahçe duvarlarında da yine Karya dönemi yapı elemanlarından faydalanıldığını görüyoruz. Sur duvarlarının yanında da şehrin iki önemli tapınağından birisi bulunuyor. Apollon Isotimos Tapınağı. Burada Apollon Isotimos ifadesiyle ilk defa karşılaşmıştım ki bu da gayet doğalmış. Çünkü Apollon Isotimos Alabanda'ya özgü bir tanrıymış. Karşılaştığım antik kent hamamları arasında Alabanda'nınkinin orta büyüklükte bir hamam olduğunu söyleyebilirim. Mimarisinden Roma dönemi olduğu anlaşılıyor. Hipakaos tikmelerini bulamasak da hamamın kemerleri hala ayakta ve bu kemerleri uzun uzun inceledik. Ancak kemerlere yaklaşırken ısırgan otlarına dikkat etmek lazımdır. Özellikle şortla geziyorsanız. Hamamda biraz vakit geçirdikten sonra ayrılma zamanı geldi.
kentte yol alırken kazı evine de uğruyoruz. Yeşillikler içinde tatlı bir yer. Söz kazıdan açılmışken Alabanda'nın ilk kazıları 1904 ve 1905 yıllarında Halil Ethem Bey tarafından gerçekleştirilmiş. 95 yıllardan sonra 1999 yılına gelindiğinde kazılar Aydın Arkeoloji Müzesi'nce yeniden başlatılmış. Bu kazıları Emin Yener Bey ve doçent doktor Suat Ateşli Er yürütmüş. Elde edilen bazı eserler bugün Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Günümüzde ise kazılar doçent doktor Ali Yalçın Tavukçu başkanlığında yürütülüyor. Kazı evinde sergilenen bazı eserleri de inceledik. Kazı evinin köpeği Pati'yi de sevip okşadığımıza göre artık kentin büyük sanatsal yapılarına doğru yola koyulabiliriz. Görünen o ki tiyatroya gitmeye çalışan sadece biz değiliz. Bizi muazzam bir tiyatro bekliyor. Kapasitesi 6.000 kişiden fazla. Sahnesi ve sahnesinin çatı bölümü kısmen ayakta. Tiyatroda bir hayli zaman geçirdik. Helenistik dönemde inşa edilen, Roma döneminde tadilat ve değişiklikler gören bu sanatsal yapı büyük oranda günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Ancak oturma sıralarında başka tiyatrolarda görmediğim bir tuhaflık gördüm. Uzaktan bakınca her şey normal gibi görünüyor ama yakına gelince sadece ilk oturma sıralarının ayakta kalabildiğini, diğer sıraların yerinde rastgele saçılmış taşlar olduğunu gördüm. Tiyatronun çoğu bölgenin yerel kayalarından inşa edilmiş. Menderes masifinin tamamı metamorfik kayalardan oluşuyor. Alabanda'nın bulunduğu bölgede buraya dahil. Tiyatronun taşları da dahil olmak üzere Alabanda kentinin çoğu bu masifin gneiss kayalarından inşa edilmiş. Bu kayaları zaten Gerga, Labranda ve Alinda dahil bu coğrafyada bolca görüyoruz. Bölgeye özgü bu kayaları dış görünüşünden tanımak çok kolay. Tiyatroda bazı taşların iyice yosun tuttuğunu görmek çok doğal. Çünkü kent tepelerin kuzey yamaçlarına kurulmuş. Tiyatronun duvarları bana nefes aldırdı. İşte aradığım kaliteli duvar işçiliği. Sahne bölümünün taşıyıcı dorik sütunları arasında yürüdük. Çatının bir bölümü hala ayakta. Kemerli bir çatı yerine kesilmiş taşlardan kapatılmış bir mimari söz konusu.
Bundan 2000 yıl önce de insanların bu kentte yaşadığını, tiyatro ve müzikal gösteriler izlediğini hayal etmek çok güzeldi. Gezdiğim tüm antik kentlerde o dönemki yaşantıyı hayal ederim. Coğrafyanın babası Amasya'da Strabon, tepelerin yamaçlarına kurulu kent halkının lüks ve sefaat içinde yaşadığını, bu kentin arp çalan kızlarla dolu olduğunu söylemiş. Alabanda Evi tiyatrosunu bir de beyaz elbiseli arp çalan kızlarla hayal edin. Bir tarafta kızlar arp çalıyor ve bir tarafta da Alabanda ahalisi tiyatronun basamaklarında oturmuş, yayılmış, meşrubatlarını içerek sefa yapıyor. Akşamları kurulan zengin sofralara eşlik eden arp sesleri hayal edin. Tiyatronun hemen yukarısında bir su yapısı var. Tarak şeklindeki duvarlarıyla bu yapının su taksimatı ile ilgili olduğu düşünülüyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak kazılarla bu yapının gizeminin çözüleceğini düşünüyoruz. Karya Federasyonu üyesi kentin elbette bir de meclisi var. Yani Bolyterion. Kent meclisi burada toplanır, önemli kararlar burada alınırmış. Günümüze kadar en sağlam ulaşan yapılardan birisi. Karya'nın önemli ve belirgin bir simgesi var. Çift yüzlü baltalar. Yani Karya baltaları veya Labris Karya diye bilinir. Bu meşhur Karya sembolü Zeus Karyos tapınağının taşlarına işlenmiş. Alabanda'nın önemli diğer tapınağındayız. Muntazam bir şekilde Dor üslubuyla inşa edilmiş bu tapınak Alabanda'ya özgü mimari hatlara sahip. Özellikle M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle kentin en eski, dolayısıyla Karya dokusunu en iyi yansıtan yapılar arasında yer alıyor. Bu da onu daha önemli kılıyor. Muazzam Zeus Karyos tapınağının gnaş sütunları arasında adımlamak unutulmazdı. Papatyalar, türlü türlü çiçekler insanın içini açıyor. Baharda Alabanda bir başka oluyor. Kaynaklarda Alabanda'da bir de antik mücevher kesim merkezi olduğundan söz ediliyor. Adını Alabanda'dan almış Almandin Garnet isminde kıymetli bir taş uluslararası bir üne sahip. Alabanda kentinden çıkartılan bu değerli taş binlerce yıl önce de bugün olduğu gibi önemli bir ticaret ürünüymüş. Strabon aynı zamanda Alabanda'nın sırtını yasladığı tepelerin görünümünün uzaktan küfelerle yüklü eşeklere benzediğini belirtmiş. Kentte çok akrep olduğunu, ünlü konuşmacı Apollonios Malakos'un bu akrep sorununu alaycı bir tavırla dile getirdiğini söylemiş. Doğma büyüme Alabandalı olan Malakos, tepeleri akrep küfeleriyle dolu eşeklere benzetmiş. Kentte biz hiç akrep görmedik ama sallanarak yürüyen bir skrebe gördük. Yani bok böceği. Tabi buraya Nisan-Mayıs aylarında gelirseniz leylekleri de görebilirsiniz. Antik kentlerde beni en çok içine çeken, uzun uzun düşündüren bölümler nekropoller. Yani ölüler şehirleri. Diğer bir tabiriyle mezarlıklar. Böyle yerler bana çok gizemli geliyor. Alabanda'nın büyük bir nekropolü var. Şehrin çevresine yayılmış nekropolde yaklaşık 500 lahit tespit edilmiş. Gneiss kayalardan oyma lahitler bugün bahçelerin içinde, zeytinliklerin arasında ve yol kenarlarında bulunuyor.
bahçe çitleri ve dikenli teller nedeniyle gezmesi biraz zahmetli. Nekropolde kimi zaman derince çukurlara rast gelebileceğiniz için dikkatli olmak lazımdır. Sizlere Alabanda kentini gezdirmek, biraz olsun bahar havasıyla birlikte bu kentin güzelliklerini yaşatmaya çalıştım. Alabanda Antik Kenti gezimiz bizim için çok özeldi. Umuyorum ki sizler için de bu video güzel bir seyir olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Arkeoloji ve doğayla kalın.